Video oyun dünyasının en hareketli dönemlerindeyiz. Sonbahar mevsiminde her yıl olduğu gibi birbirinden güzel yeni oyunlar çıkış yapıyor. Elbette bu kadar fazla yeni oyun çıkınca hangisini oynayacağım diye de düşünüyor oyuncular. Kasım ayında bir sürü yeni oyun çıkış yaparak bizlerle olacak. Ben de sizler için Kasım ayında çıkacak yeni oyunlar arasında en dikkat çeken oyunları bir araya topladım. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hadi gelin Kasım ayında bizleri hangi yeni oyunlar bekliyor onlara bakalım. Evlat, kanalıma abone ol ve videolarımı beğen ki yeni gelecek içeriklerimden haberdar olabilesin. Gamer Carleon ailesi bu yaptığın iyiliği asla unutmayacak. God of War Ragnarok. Evet, sonunda büyük bir heyecanla beklenen God of War serisinin yeni oyunu God of War Ragnarok bu hafta çıkış yapacak. PlayStation 4 ve PlayStation 5'e özel olarak çıkış yaparak oyuncularla buluşacak. Devam oyunu için heyecanlıyız. Yeni oyunda bizleri neler bekliyor diye oldukça hevesliyiz. Sonunda çok arzuladığımız God of War'un devam oyunu bizleri bekliyor. Tabi şimdi PlayStation sahibi olmayıp üzülen oyuncu dostlarımız da olabilir. Bana günün birinde PC tarafına gelir mi derseniz neden olmasın, elbette gelebilir. Bildiğiniz gibi ilk oyun PC tarafına çıkarak oyuncular tarafından büyük bir ilgi gördü. Devam oyunu God of War Ragnarok'ta elbette net bir tarih veremiyorum ama ilerleyen dönemlerde PC tarafına sürpriz bir şekilde çıkış yapabilir diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi oyun basın tarafına yeni çıkacak oyunlar elbette belli anlaşmalar, kurallar doğrultusunda oyun incelemesi yapabilmeleri için daha erken gönderiliyor. God of War Ragnarok da bunlardan biri. Üzücü bir durum var ki bazı oyun satıcılarına God of War Ragnarok çok erken gönderilmiş. Bu nedenle bazı oyun satıcılarının oyunu erken satmasından dolayı oyun hakkında inanılmaz bir şekilde spoiler videoları ve oynanış detayları yayınlanmış. Oyunun geliştiricisi Santa Monica Studio'da Twitter paylaşımında şöyle bir açıklamada bulunmuş. God of War Ragnarok'un çıkışına çok yakınız. Oyundan büyük oranda zevk almak ve eğlenmek için bu tarz spoilerların olmaması gerekiyor. Bu tarz detaylar yanlışlıkla oyunu bekleyenlerin karşısına çıkabiliyor ve hayal kırıklığına uğratıyor. Bu yapıyı korumak oldukça önem arz ediyor diye bir açıklama yapmışlar. Hatırlarsanız Last of Us Part 2 çıkış öncesinde de ne yazık ki benzer bir durum yaşanmıştı ve çok ciddi spoiler içeren bilgiler paylaşılmıştı. Yani bu hangi oyun olursa olsun gerçekten heves kaçıracak üzücü durumlar. Umarım siz de oyun çıkana kadar spoiler içeren bilgi görmemişsinizdir. Ben PlayStation 5 sahibi değilim. PlayStation 4'üm var. Oyunun fiyatı benim için yüksek açıkçası. Oyunu henüz satın almadım. PlayStation 4 performansını da merak ediyorum doğrusu. Umarım devam oyununda da güzel bir optimizasyona sahiptir. Oyunu ileride alacak olursam geç de olsa kanalımıza video içerik hazırlarız elbette. Oynayacak oyunculara keyifli oyunlar diliyorum. Sonic Frontiers. Sonic hayranlarını sevindirecek yeni bir Sonic oyunu geliyor. Açık dünyaya sahip bir Sonic oyunu. Bildiğim kadarıyla ilk defa açık dünyaya sahip bir Sonic oyunu görüyoruz. O açıdan Sonic oyunları arasında farklı bir yapıya sahip diyebiliriz sanırım. Aramızda Sonic oyunlarını çok seven hayranları varsa, başka bir açık dünyaya sahip Sonic oyunu varsa düzeltme yapabilir elbette. Oyun gayet tatlı ve şirin duruyor. Oyunun açık dünyası renk paleti de oldukça canlı görünüyor. Ben renk paleti canlı oyunlara bayılıyorum zaten. Güzel bir indirim döneminde ben de oynamayı isterim. 8 Kasım tarihinde çıkış yaparak bizlerle olacak. Araba yarış tutkunları için World Rally serisinin yeni rally yarış oyunu geliyor. Seriyi bilmeyenler için kısaca anlatmam gerekirse hem tek kişilik hem de çevrim içi PvP tabanlı gerçekçi simülasyon deneyimi sunan bir rally yarış oyunu. Adından da anlamışsınızdır zaten. Bu türü sevenlere duyurulur. Yani bu tarz gerçekçi simülasyon yarış deneyimi sunan oyunların hayranı olan oyuncular var elbette. Hazır bu oyundan bahsetmişken Kasım ayında World Rally 9 Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunlarında verilecek. Prime Gaming aboneliğiniz varsa Kasım ayı oyunlarını da kaçırmayın, buradan hatırlatmış olalım. Benim gibi interaktif oyun türünü seven oyuncular için Supermassive Games'in yeni oyunu yine aksiyon, macera, korku, gerilim türünde önemli seçimler içeren interaktif seçimlerle dolu bir oyun. Bu oyun geliştiricisini PlayStation'a özel olan Until Dawn oyunuyla tanıyor olabilirsiniz. O da benim çok keyif aldığım gayet güzel bir interaktif oyundu. The Dark Pictures Anthology adı altında oyun serisi gibi olan ilk oyun Man of Medan 2019'da çıkmıştı. Şu anda bu Anthology altında 3 oyun bulunuyor. Yeni oyunların da yine aynı isim altında çıkıyor ve bu isim altında devam oyunları da gelecek diye düşünüyorum. Evil West. Çocukluğumdan bu yana Vahşi Batı temasını çok sevdiğim için Kasım ayında çıkacak oyunlar arasında beni en heyecanlandıran oyun bu diyebilirim. Vahşi Batı temalı olmasıyla birlikte gerçekten oldukça ilgi çekici bir oyun gibi duruyor. İşte sıradan alışık olduğumuz bir Vahşi Batı teması gibi durmuyor. TPS kamera açılı, aksiyon, beat'em up türünde bir oyun olacak. Merakla bekliyorum, gerçekten ilgimi çekiyor. Umarım keyifli, başarılı bir oyun olur. Oyunun geliştiricisi aynı zamanda Shadow Warrior serisini geliştiren şirketmiş. Bunu da sonradan öğrendim. Fiyatı yüksek geldiği için henüz alamadım. İlk günden Game Pass'e eklenseydi çok güzel olurdu ama umarım ilerleyen dönemlerde Game Pass kütüphanesine eklenir veya uygun bir fiyata düşerse kesinlikle alıp oynamak istediğim oyunlardan birisi. Football Manager 2023. Evet, futbol hayranı oyuncuların çok sevdiği Football Manager serisinin yeni oyunu Kasım ayında bizlerle olacak. Football Manager serisinin gerçekten çok büyük tutkunları var. Her sene çıkan oyunları takip edip büyük bir keyifle oynayan oyuncular tanıyorum. Bu oyun türünü sevenlere keyifli oyunlar diliyorum. Bu arada geçtiğimiz yıl olduğu gibi yeni çıkacak Football Manager 2023 oyunu da ilk günden Game Pass kütüphanesine eklenecek. Bunu da hatırlatmış olalım. The Chant. Resmi Türkçe dil desteği içeren bu oyunumuz aksiyon, macera, doğaüstü unsurlar barındıran bir hayatta kalma korku oyunu. Tek oyunculu bir hikaye deneyimi sunuyor. Oyun dönem olarak 1970'li yıllarda geçiyormuş. İlginç bir oyun gibi duruyor. Türü sevenler için 3 Kasım'da böyle yeni bir oyun geliyor.
Goat Simulator 3. İlk oyunun ardından yıllar sonra devam oyunu geliyor. İkinci oyun gelmeden oyunun ismine Goat Simulator 3 yazmayı tercih etmişler. İlk oyunu da oynamıştım. Gerçekten şu ana kadar oynadığım oyunlar arasındaki en ilginç deneyimlerden birisiydi. Yani böyle absürt içerikler barındıran tam anlamıyla absürt komedi mizah ağırlıklı bir oyundu. Hatta 3. oyunu etkinlikte duyururken de Dead Island 2 oyununa gönderme yapan bir oyun tanıtım videosu hazırlamışlardı. Tek başınıza oynayabildiğiniz gibi aynı zamanda 3 arkadaşınızla birlikte oynama seçeneği sunuyor sizlere. Bakalım devam oyununda bizlere ne gibi çılgın içerikler sunacaklar. Pentiment. Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen bu oyun Xbox Game Studios tarafından yayınlanacak. Dolayısıyla ilk günden Game Pass kütüphanesine eklenecek. Ortaçağ temalı önemli seçimler içeren tarihsel macera türünde bir oyun. Oyunda yaptığımız seçimlerin önemli rol oynayacağı söyleniyor. Hem görsel çizimleri açısından ilginç bir sanat tasarımına sahip, aynı zamanda ortaçağ temasını çok severim, bu yüzden oyun ilgimi çekiyor diyebilirim. Game Pass'e ilk günden eklenmesi şahane olmuş, benim de oynamak istediğim oyunlardan birisi. Tactics Ogre Reborn. Square Enix'ten RPG, simülasyon, taktiksel strateji oyun sevenlere böyle yeni bir oyun geliyor. Bu taktiksel rol yapma oyunu bizlere çeşitli interaktif seçimler sunuyor. Yaptığımız seçimlere göre oyun boyunca istediğiniz yolda ilerleyebileceksiniz. Böyle taktiksel strateji oyun sevenlere hitap ediyor diyebiliriz. Gungrave. TPS kamera açısına sahip aksiyon macera odaklı shoot 'em up türünde bu oyunda bir anti kahraman olan Grave karakterini kontrol edecekmişiz. İlk günden Game Pass kütüphanesine eklenecek bir oyun olduğunu öğrendim. Game Pass kütüphanesine eklenirse bir bakılabilir farklı bir oyun gibi duruyor. Nintendo Switch'e özel olarak çıkacak yeni bir Pokemon oyunu. İspanya ve Portekiz'den oldukça ilham alan Paldea bölgesine götürüyor bizleri. Önceki Pokemon oyunlarından farklı olarak bu oyunda dikkatimi çeken şey oldukça havalı görünen bir bineğimiz olacak. Oyuna dair çok fazla detay verilmemiş, o yüzden üzerinde çok fazla duramayacağım. Yine bir sürü çeşit Pokemon yer alıyor oyunda. Pokemon hayranlarına duyurulur. Just Dance. Ubisoft'un popüler ünlü oyun serilerinden olan Just Dance'in yeni oyunu 22 Kasım'da oyuncularla buluşuyor. Serinin önceki oyunlarıyla aynı oyun stilini takip ediyor. Seriyi bilmeyenler için anlatmak gerekirse, kamera karşısına geçtiğiniz oyunda oyuncuların yapması gereken ekrandaki dans hareketlerini taklit ederek dans figürlerinizi sergiliyorsunuz. Just Dance gerçekten çok popüler, sevilen bir oyun serisi. Yeni oyunda da tüm yıl boyunca yeni şarkılar ve modlar ile yeni güncellemeler alacağını belirtmiş olayım. Warhammer. Fatshark tarafından geliştirilen hack and slash türünde aksiyon, macera dolu bu oyun 30 Kasım'da oyuncularla buluşacak. Yeni oyuna bizlere geniş bir özgürlük sunulacağı söyleniyor. Oyun karakterimizi ve oyun tarzımızı kendimiz belirleyebileceğimiz söyleniyor. Çeşitli karakter kişiselleştirme seçenekleri de bulunacak. Hack and slash türünde bol aksiyon içerecek. Hem yakın dövüş saldırıları hem de menzilli nişancı ögeleri ön planda olacak. Bol aksiyon, bol macera dolu yeni bir oyun. The Entropy Center. Bu oyunu açıkçası ilk defa gördüm. İlk görmemle bana fazlasıyla Portal serisini anımsattı. Sanıyorum sizler de Portal serisine olan benzerliğine dair bana hak vereceksiniz. FPS kamera açısına sahip olan bu oyunumuz karmaşık düşündüren bulmacalar çözdüğünüz, nesneleri zamanda geri alarak maceraya atıldığınız bilim kurgu türünde bir oyun. Portal serisine hayranlığınız varsa bu oyuna göz atabilirsiniz. PlayStation özel oyun olarak oyun konsollarına çıkış yapan Spider-Man oyunları bildiğiniz gibi yakın dönemde Marvel Spider-Man oyunuyla PC tarafına çıkış yaptı. Keyifle oynadık, bitirdik. Spider-Man hayranı olarak kanalımda da Marvel Spider-Man oyun incelemesini bulabilirsiniz. Şimdi ise ana oyundan bağımsız standalone oyun tadında yeni bir Spider-Man oyunu PC'ye çıkış yapacak. Heyecanla bekleyen Spider-Man hayranları varsa bu oyuna da PC tarafında 18 Kasım'da kavuşacağız. Evet, sizler için Kasım ayında çıkacak en dikkat çeken oyunları bir araya topladım. Umarım keyif almışsınızdır. Yorumlarda siz de çok oynamak istediğiniz oyunları benimle paylaşabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu bitirmeden lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizlerin desteği kanalımızın gelişimi açısından çok önemli. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evlat, kanalıma abone ol ve videolarımı beğen ki yeni gelecek içeriklerimden haberdar olabilesin. Gamer Kalleon ailesi bu yaptığın iyiliği asla unutmayacak.